Şafak sökerken bu sessiz ovada tarihin en büyük kırılmalarından biri yaşanmak üzereydi. 26 Ağustos 1071 Cuma sabahı Malazgirt Ovası'nda iki büyük güç karşı karşıyaydı. Doğu Roma ve Büyük Selçuklu. Güneş henüz doğmadan her iki cephede de savaştan önce başka bir mücadele başlamıştı. İnancın ve moralin mücadelesi. İmparator Roman Diyojen ordusunun sayı ve teçhizat üstünlüğüne güveniyordu. Yine de farklı milletlerden devşirilmiş birliklerinin motivasyon eksikliğini gidermek için sabah erkenden büyük bir dini tören düzenletti. Papazlar saflar arasında dolaşarak askerleri kutsadı. Selçuklu ordugahında ise gün başka bir anlam taşıyordu. Sultan Alparslan danışmanlarının tavsiyesiyle muharebeyi bilerek Cuma gününe denk getirmişti. Aynı saatlerde Bağdat'taki Abbasi halifesinin hazırladığı ortak dua metni İslam coğrafyasının dört bir yanındaki minberlerden okunuyordu. Cuma namazını ordusuyla birlikte kıldıktan sonra Alparslan üzerindeki hükümdarlık kaftanını çıkardı ve yerine kefeni andıran beyaz bir elbise giydi. Atından indi, secdeye kapandı ve gözyaşları içinde dua etti. Ardından ordusuna seslenerek artık emreden bir sultan değil, aralarında savaşan bir asker olduğunu ilan etti. Şehit düşerse üzerindeki beyaz elbisenin kefeni olmasını, düştüğü yere gömülmesini ve oğlu Melikşah'ın tahta çıkarılmasını vasiyet etti. Rivayete göre sultan, bozkır geleneğine uyarak atının kuyruğunu bizzat kendi eliyle bağladı. Bu hem manevra kabiliyetini arttıran pratik bir tedbir hem de komutanın ölümüne savaşacağının sessiz bir ilanıydı. Ardından okunu ve yayını bir kenara bırakıp kılıcını ve gürzünü kuşandı. Doğu Roma ordusu 3 ana hatta dizildi. Önde ağır zırhlı katafraklar ve piyadeler, merkezde bizzat imparator ve onu çevreleyen varenk muhafızları, sol kanatta Nikeferos Brenios, sağ kanatta Theodor Aliates. Siyasi rakibi Andronikos Dukas'ı ise geride ihtiyat kuvvetlerinin başına yerleştirdi. Bu karar günün sonunda ağır bir bedel doğuracaktı. Alparslan ise düşmanın ağırlık üstünlüğünü ve kütlesel yarma gücünü etkisiz kılmak için ordusunu hilal biçiminde konuşlandırdı. Merkezde düşmanı oyalayacak birlikler, kanatlarda hareketli atlı okçular, çevredeki tepelerin ardında gizli pusu süvarileri. Savaş başlamadan önce Bizans kanatlarındaki Peçenek ve Uz Türkleri karşılarındaki Selçuklu sancaklarını ve kendi dillerini duyunca saf değiştirdi. Soydaşlarına karşı savaşmayı reddederek Selçuklu tarafına geçtiler. Bu ani kopuş Bizans ordusunun kanatlarında derin bir güvensizlik yarattı. Savaşın başlamasıyla Selçuklu atlı okçuları düşman saflarına yaklaşarak ok yağdırmaya başladı. Amaç ağır zırhlı Bizans hatlarını yıpratıp düzenlerini bozmaktı. Öncü komutanlardan ikisinin kısa sürede saf dışı kalması Roman Diyojen'i topyekün taarruza sürükledi. Tam bu anda Alparslan Turan taktiğini devreye soktu. Merkez birlikleri bozguna uğramış görüntüsü vererek düzenli biçimde geri çekilmeye başladı. Atlı okçular eğerde geriye dönüp ok atmaya devam ederek peşlerindeki Bizans birliklerini durmadan yıprattı. Sahte ricat saatlerce sürdü. İmparator kaçan düşmanı tamamen imha etme hırsıyla ovanın derinliklerine kadar ilerledi. Oysa Selçuklu askerleri hiçbir noktada sabit hedef sunmuyor, Bizans ordusunu karargahından ve ikmal hatlarından uzağa çekiyordu. Akşama doğru imparator ordusunun bitkin düştüğünü, düzeninin dağıldığını ve Selçuklu ana kuvvetlerine bir türlü ulaşamadığını fark etti. Gece karanlığında pusuya düşme korkusuyla orduya durma ve geri çekilme emri verdi.
Sancağın geri döndürülmesi muharebenin kaderini değiştiren an oldu. Bunun üzerine ön saflardaki askerler sancağın dönüşünü imparatorun düştüğü ya da ordunun yenildiği şeklinde yorumladı. Panik saflar arasında hızla yayıldı. Artçı kuvvetlerin başındaki Andronikos Dukas bu kargaşayı fırsat bilerek imparatoru dahi terk edip birlikleriyle geri çekildi. Artçı güvencesi ortadan kalkar kalkmaz Alparslan işareti verdi. Tepelerin ardında bekleyen süvariler pusu noktalarından fırlayarak Bizans ordusunun kanatlarını ve arkasını sardı. Sahte ricat yapan merkez birlikleri de birden geri dönüp taarruza geçti. Böylece Bizans ordusunun merkezi tam bir çember içinde mahsur kaldı. Muhafızları teker teker düşerken bile Roman Diyojen savaş alanını terk etmedi. Kılıcını çekip çarpışmaya devam etti. Sağ elinden yaralandı, ardından bindiği at da vurularak yere düşürüldü. Onu kuşatanlar arasında Gevheray'ın hizmetindeki sıradan bir asker vardı, Şadi. Rivayete göre günler önce ordunun teftişinde Nizam-ı-Mülk bu çelimsiz askeri görüp şakayla belki de imparatoru bu esir alır demişti. Alacakaranlıkta Şadi, üzerindeki altın işlemeli zırhtan önemli biri olduğunu anladığı bu yaralıyı teslim aldı. İncelemenin ardından bu kişinin İmparator Roman Diyojen olduğu ortaya çıktı. Toz, toprak ve kan içindeki imparator sultanın otağına getirildiğinde Alparslan, karşısındaki bu perişan adamın gerçekten Doğu Roma İmparatoru olduğuna önce inanamadı. Kimliği doğrulanınca sultan şükür secdesine kapandı. Ardından bir savaş geleneği olarak ayağını imparatorun boynuna koydu. Bu kısa zafer töreninin ardından sultanın tavrı aniden değişti. İmparatoru kendi eliyle ayağa kaldırdı. Üzerini temizletip kendi tahtının yanına oturttu ve ona hükümdarlara yakışır bir elbise giydirdi. Alparslan esir düşseydi kendisine nasıl davranılacağını sordu. Diyojen dürüstçe ya öldürüleceğini ya da zincirlenip Konstantinopolis sokaklarında teşhir edileceğini söyledi. Sultan ise kendi cezasının çok daha ağır olacağını belirtip onu bağışladığını, serbest bırakıp dost ve müttefik ilan ettiğini açıkladı. Böylece sabahın ilk ışıklarında secde ve dua ile başlayan bu gün, akşama doğru tarihin akışını değiştiren bir zafere dönüşmüştü. Malazgirt Ovası'nda yaşananlar sadece bir meydan savaşının değil, disiplinin, ihanetin ve merhametin de hikayesiydi. Anadolu'nun bir Türk yurduna dönüşmesinin kapıları bu savaşla aralandı. Tarihin en büyük kırılmalarından biri işte böyle sonuçlandı.